Lübnan Başbakanı Necip Mikati'den bir açıklama var. İsrail saldırganlığını caydırmaya katkıda bulunacak tüm önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz yönünde bir açıklama yaptı. Yani İsrail'in bu saldırganlığını caydırma yönünde bir açıklama yaptılar ve bu konuda da daha önceden de söylediğimiz gibi yarın da Lübnan hükümeti toplanacak. Ama öncelikleri bu saldırganlıktan caydırma olduğu yönünde bilgisini alıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, bu arada hattan koptum, arkadaşlar beni ararsa çok memnun olurum. Burada da şu anda ambulans sayısında oldukça büyük bir azalma var. İçeride çalışmalar devam ediyor ve çok az sayıda kişi kaldığını söyleyelim. Burada başlangıçtaki atmosferden şu anda sakinlik yerini aldı ama içeride çalışmalar devam ediyor. Bir ambulans var, hareketli anlar o kapsamda yaşanıyor ve buradaki kalabalık, bu sokak boyunca uzanan kalabalık da yine azaldı. Sadece bu alanda, bu kapanan alanda ne var? Sadece güvenlik ekipleri var, bir de Hizbullah mensupları var. Bir de şunu söylemek istiyorum Göksu, burada şundan bahsedelim. Çok sayıda ülke buradaki vatandaşlarına seslendi. Dedi ki Lübnan'ı terk edin. Kriz eylem planı oluşturun çağrısı vardı Amerika'nın Beyrut Büyükelçiliğinden. Çünkü burada uzun süre kalacaksanız da ona göre bir kriz eylem planı hazırlayın ve daha sonrasında da olabilecekler buradan ayrılsın elindeki yönünde bilgileri bir tazeler misin? geliyordu. Bize Bu aktarır açıklamalar mısın? peş peşe geldi Bu akşam ama bir yandan da buradaki savaş çığlıkları. bize bir elindeki bilgileri aktarır mısın? Halil'den de rica ediyorum. Etrafı da Bu görmek akşam istiyorum. olanları mı Göksu? Bu akşam Evet, kamerayı bir etraftaki yoğunluğa çevirebilirler tabii. mi? Şimdi Çünkü size dikkatli etrafı bakın. gösterelim. Evet. Evet, Halil Kahraman şimdi sizin ekranlarınızda taşıyacak buradaki tüm ayrıntılarıyla birlikte. Şu anda burası başlangıçta akşam saatlerinde saldırı sonrası çok kalabalıktı. Burada hem çevredeki insanlar hem güvenlik görevlileri hem buradaki Hizbullah mensuplarıyla birlikte bu sokak tamamen kapatılmıştı. Cadde boyu uzanıyordu. Şu anda bu alanda saldırının gerçekleştiği bina, şu an ışık var o noktada. Halil'den rica edeceğim binayı da göstersin. Oradaki yıkımı da getirelim ekrana. Bakın binanın o roketli saldırı sonrasında binanın vurulduğu o alanı görüyorsunuz. Orada yaklaşık 3 kat çökmüş durumda diyebiliriz ki bunun arka kısmı da var. Alt kattaki pencerelerde de yine çevredeki binalarda da hasarlar mevcut. Burada 3 drone'la roketli saldırı söz konusu. İşte bu binada arama kurtarma çalışmaları saatlerdir devam ediyor. İçeride 68 yaralı olduğu bilgisi vardı. Bu ekipler buradaki yaralıları alıp çıkardı ve şu anda da ambulans bekliyor ama içeride şu an son ekipler arama kurtarma çalışması yapıyor. Oradaki güvenlik koridoru da yine aşılmış, biraz daha geniş alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. Burada Lübnan askeri devrede ve aynı zamanda Hizbullah mensupları ve bu alandaki o baştaki, yani saatler önce yayına girdiğimiz kısımdaki yoğunluk şu an itibariyle düşük Göksu, onu söyleyelim. Burada şu anda sadece 2 ambulans görüyorum bekleyen. Onun dışında da Lübnan güvenlik güçleri var. Hizbullah'ın da bu yönde bu saldırıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Hemen bu yanda Halil ekranınızda taşıyacaktır. Burada park halinde bir araç var. Onun da üzerinde bu binalardan düşen parçaları görebiliyoruz. Burası çok işlek bir cadde. Çok işlek bir cadde. O yüzden de saldırının ciddiyeti bu anlamda önemli. Oldukça önemli ve o günlerdir konuştuğumuz bir savaş ne zaman çıkacak, savaş ne zaman üst boyuta taşınacak dediğimiz boyutta şu an kırılma noktası olabilir. İşte bu yüzden de her iki kanattan da ciddi bir açıklama geliyor. Lübnan kanadından gelen açıklama ölçülü düzeyde bu kan akıtan İsrail'in ölçülü düzeyde cevabını alması. Hizbullah kanadından yine Lübnan Başbakanı'nın da bu konuyla ilgili açıklaması var. Öyle ki bu açıklamada yine bunlara uygun şekilde cevap verileceğini ama bunun tırmanmaması yönünde bir açıklama geliyor Göksu ve şu an burada ekipler çalışmalarına devam ediyor. Basın mensuplarının, burayı takip eden basın mensuplarında da bir azalma söz konusu buradaki yoğunluğun kaybolmasıyla birlikte Göksu.
Ümit'e soru var mı? Sıcak bölgedeki görüntüleri bize aktarıyorlar Halil Kahraman'la Türker. Ümit, Lübnan basını şu an nasıl bakıyor meseleye? Yani son dakika haberi mi yoksa sıradan bir saldırı olarak mı görüyor? Sen demiştin ya, çok alışkın. Normal günlük yaşantısı böyle saldırılarda hiç aksamadan devam ediyor diye. Lübnan basını sadece buradaki bilgi akışında biraz önce yayında da paylaştığım gibi birçok bilgi paylaştılar ama burada devlet kanallarından, devlet kanadından gelen açıklamaları paylaşıyorlar. Onları da yayında aktardık ama o alışılagelmiş durum söz konusu olduğundan bahsettiğimizde de buranın vatandaşı, siz yayında az önce bahsettiniz, ikiye bölünmüş durumda. Biz bugün havalimanındaydık, bir yayın yaptık, orada pek çok vatandaşla da konuştuk, röportajlarımız var. Bu vatandaşlar da sizin söylediğiniz gibi kimisi Hizbullah'a böyle destek verir nitelikte konuşuyor, kimi de bu şöyle diyor, yani bu bizi ilgilendirmiyor, kendi aralarında olan bir mesele. Mesela Beyrut'ta biz kaldığımız otelde resepsiyonistle konuştuk. Bizi etkileyecek bir durum yok. Biz burada kendi yaşantımızı sürdürüyoruz. Onlar kendi halinde sürekli olan böyle şeyleri sürekli yaşıyorlar diye cevaplar alıyoruz. Ve burada esas yansıma tam olarak bu ama şu anda o merkeze, yani yaşam alanına, bu banliyö Beyrut yaşam alanına çok yakın bir noktada. Bu elbette ki tedirgin edici. Onu söyleyelim Coşkun Başbuğ. Sizin söylediğiniz gibi burada vatandaşlar, burada böyle bir savaş beklentisi yok Beyrut merkezde. Yani bunu hep bir ağızdan duyabiliyoruz. Ama şu andan itibaren yarın tekrar Halil Kahraman'la birlikte sokağa çıkacağız. Orada yine vatandaşlarla konuşacağız. Onlara soracağız. Bu saldırı onların bu alışılagelmiş durumda verdikleri reaksiyonu değiştirdi mi? Bakışları nasıl olacak diye onları da bizzat burada şehrin, kentin nabzını tutarak ekranlara taşıyacağız. Buradan bilgilendireceğiz. Ama şunu söyleyelim, topyekün savaş kelimesi çok güçlü bir kelime. Bu Beyrut'ta bunu duyuyorsunuz ama burada yaşadığınızda bunu sakin karşılayabiliyorsunuz. Bu açıkçası şaşırtıcı. Ve aynı zamanda diğer ülkeler burada yaşayan vatandaşlarına çağrı yapıyor. Aslında savaş adım adım geliyorum diyor ama baktığınızda bir reaksiyonel olarak bunun karşılığını görmüyoruz. Ama bu akşam yaşananlar tam olarak işte bunun gerçekleşebileceği ve artık bundan sonra Hizbullah'ın vereceği hamleyi muhtemelen buranın halkı da, Beyrut halkı da, Lübnan halkı da çok merak ediyordur. Çünkü bundan sonraki süreci etkileyecek ve yönetecek hamle Hizbullah'ın yapacak olduğu hamle. İşte bunun içinde O zaman şu soru benim aklıma geliyor senin az önceki söyleminden. Şimdi Hizbullah bu saldırı bana ait değil diyor. Ben inanıyorum. Hizbullah'ın yaptığı bir saldırı değil bu. İsrail'in kendine gerekçe yaratmak için yaptığı bir düzmece saldırı. O terör örgütünden bu beklenir. Peki Lübnan'da halkın inanışı nasıl? Yani Hizbullah bu saldırıyı yapmıştır mı diyor? Yoksa hayır kardeşim, İsrail bir bahane yarattı, bir hikaye yazdı ve o hikayenin sonucunda da buraya saldırdı mı diyor? bunu söylüyorlar. Bu söylediğinizi söylüyorlar. Bunu İsrail planladı. Stratejik hedefi var. Zaten İsrail'in planları arasında Lübnan var. Bunu yıllardır da söylüyor, devam ettiriyor. Golan Tepelerindeki o işgal de aslında bunun karşılığı olduğunu belirten vatandaşların sayısı oldukça fazla. Yani tam olarak sizin söylediğinizi söylüyor. Çünkü daha önceki süreçte Hizbullah'ın yaptığı tüm saldırıları üstlenmesiyle birlikte bunu üstlenmemesi ve Netanyahu'nun bu konuyla ilgili titizlikle bu olayın üstüne yürümesi ve bununla ilgili savaş cümleleri kurması karşılığında vatandaşlar Hizbullah'ın bu konuda doğru söylediğini belirttiği söylemleri var. Ama bir yandan da bu söylemlerle ilgilenmeyen çok sayıda Beyrut halkı da var. İşte bu şaşırtıcı. Yani 20-25 dakika uzaklıkta olan bir noktaya saldırı düzenleniyor ama oradaki kişiler bizim burada Halil Kahraman'la saldırı noktasına geldiğimiz noktayla bura arasında 25 dakika var ama orada hiçbir reaksiyon yok. Yani bu çok şaşırtıcı. Adeta şehir bölge bölge ayrılmış ve bu bölgesel ayrılmaya da duygu da katılmış. Yani duygusal reaksiyonları da bu alanda bölünmüş durumda. Tam onu soracağım Ümit. Yani olayın üzerinden artık 4 saat geçti.
Orada mesela olayın sıcaklığıyla hiç böyle slogan atanlar gördün mü İsrail aleyhine? Orada işte Evet. yaralılar çıkarılırken kimse bir slogan attı mı onu merak ediyorum. Bir, iki, tek bir binada mı hasar var? Yanındaki binalardaki durum ne? O sokaktaki durum ne? Şimdi Hiçbir şekilde slogan atılmadı. Yani bu gayet, biz buraya geldiğimizde gayet... Evet Göksu. şöyle bir bilgi var aslında, Türker Akıncı'nın sorusunu ve bölgeyi gösterirsen sevinirim ama İsrail ordu sözcüsü terör örgütü Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanı ve örgütün stratejik oluşumunun başında bulunan Sit Mahsan Fuat Şükri ortadan kaldırdı yönünde bir açıklama, artık kesin öldüğü yönünde. İsrail değil mi? Bununla ilgili bu bilgi Kim açıklama yapan yoksa tekrar? İsrail ordu Daniel sözcüsü. Hagari, İsrail Göksu, Ordu Sözcüsü. Göksu ben de İsrail ordu bilgi sözcüsü. verebilir miyim? Sanki artık kesin öldüğü yönünde O nedenle bilgi var değil İsrail mi? ne diyor ona bakmak Hagari. lazım diye. Hagari paylaştı bunu. Göksu İsrail ordu ben de bir sözcüsü. bilgi verebilir miyim? Evet. Şimdi arkadaşımız Özgün Altınbaş emekli Tuğgeneral'le konuştu. İlyas Ferhat'la Lübnan'dan. Bu aynı zamanda stratejist ve askeri uzman. Saldırı için Bahman Hastanesi'nin arkasındaki bina diyor. Ve ben İrem'e fotoğraflarını da gönderdim. Çıkarılan yani oradaki yıkıntıların altından çıkarılan bir isim fotoğrafa da çok benziyor. Teyit edilmedi ki bilmiyorum arkadaşlar nasıl değerlendirirler. Yaralı olarak hastanede olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hani erkenden oradan ayrıldığı iddiaları da boşluğa düşüyor. Ve değerlendirmesi de şu. Bugün Hizbullah'ın pozisyonu takip ettikten sonra bu operasyona paralel sınırlı bir operasyonla karşılık vereceğine inanıyorum. Eğer Hizbullah yetkilisine yönelik suikast başarılı olursa yani hastanede ölürse anlamında bu durum işler çok daha kötüleşecek ve Hizbullah'ın tepkisi çok daha büyük olacaktı diyor. Ama her halükarda bu operasyon bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemeyecektir diye Lübnanlı bir emekli askeri generalin İlyas Ferhat'ın değerlendirmesi bu şekilde. Biz buradan da yaralı olarak hastanede olduğunu anlıyoruz. Yani demek ki o bilgiler doğru değil ki doğru çıkmadı. Yani çok kısa bir süre önce oradan ayrıldığına ilişkin